Attack on Titan'ı izlediğimizde bize çok basit bir hikaye anlatıyor gibi görünür. İnsanlık yok olmanın eşiğindedir. Dışarıda devler vardır. İçeride ise hayatta kalmaya çalışan insanlar. Duvarların ardına sıkışmış bir toplum, annesini gözlerinin önünde kaybeden öfkeli bir çocuk ve bütün devleri yok edeceğine yemin eden Eren Yeager. İlk bakışta bu klasik bir hayatta kalma hikayesidir. İnsanlar iyidir, devler kötüdür. Eren haklıdır, intikam anlaşılırdır. Ama Attack on Titan'ın asıl karanlık tarafı tam da burada başlar. Çünkü hikaye ilerledikçe fark ederiz ki bu animedeki en korkutucu şey devler değildir. Asıl korkutucu olan şey insanlığın kendi korkusuyla neye dönüşebileceğidir. Attack on Titan bizi aslında kandırır. Bize devlere karşı savaşan insanları izlediğimizi düşündürür. Ama aslında çok daha rahatsız edici bir şey anlatır. Korkuyla yönetilen toplumları, düşman yaratma mekanizmasını, propagandayı, intikamı, kuşaktan kuşağa aktarılan nefreti ve özgürlük fikrinin nasıl bir takıntıya dönüşebileceğini. Bu yüzden Attack on Titan aslında devler hakkında değildir. Devler sadece kapıyı açan korkudur. Asıl hikaye o kapı açıldıktan sonra insanın içinden çıkan karanlıktır. Attack on Titan'ın ilk büyük sembolü duvarlardır. İlk sezonda duvarlar bize güvenliğin sembolü gibi gösterilir. İnsanlık dışarıdaki devlerden korunmak için duvarların arkasında saklanmıştır. Dışarısı tehlikelidir, içerisi güvenlidir. Ama hikaye ilerledikçe şunu fark ederiz. Duvarlar insanları sadece devlerden korumaz. Aynı zamanda gerçeği de saklar. Duvarların içinde insanlar yalnızca fiziksel olarak kapatılmış değildir. Bilgiden de koparılmıştır. Tarihten de koparılmıştır. Hatta dış dünyadan da koparılmıştır. Ve insan bilmediği şeyden korkar. Bu yüzden Attack on Titan'da duvarlar yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir. Güvenliktir. Duvar hapishanedir. Sansürdür. Ve duvar toplumun kendisine anlatılan yalanlara sığınmasıdır. İlk sezonda dışarıdaki devlerden korkarız. Ama hikaye ilerledikçe asıl korkmamız gereken şeyin yalnızca dışarıda olmadığını anlarız. Çünkü insanlık düşmanını sadece dışarıda aradığında içerideki karanlığı görmeyi bırakır. Duvarların arkasında yaşayan insanlar kendilerini güvende sanır. Ama aslında onlara gösterilen dünyanın tamamı gerçek dünyanın sadece küçücük bir parçasıdır. Ve belki de en korkutucu şey şudur. Bir toplumun gerçeği bilmediği halde bildiğini sanması. Attack on Titan'ın ilk bölümünden itibaren izleyiciye çok net bir düşman gösterilir. Devler. Onlar konuşmaz, merhamet etmez, açıklama yapmaz. Sadece insanları yer. Bu yüzden onlardan nefret etmek kolaydır. Ama hikaye ilerledikçe o rahat nefret alanı elimizden alınır. Çünkü devlerin sadece bilinçsiz canavarlar olmadığını öğreniriz. Onların arkasında insanlar vardır. Devler de aslında başka insanların, başka toplumların, başka korkuların ve başka politikaların sonucudur. İşte o noktada Attack on Titan değişir. Artık bu bir canavar hikayesi değildir. Bu, insanların birbirine ne yapabildiğinin hikayesidir. Başta insanlık devlere karşı gibi görünen hikaye yavaş yavaş insanlık insanlığa karşı hikayesine dönüşür. Ve burada serinin en rahatsız edici fikirlerinden biri ortaya çıkar. Düşman sandığın şey belki de sadece sana anlatılan hikayenin bir parçasıdır. Bir toplum sana yıllarca bir halkı canavar olarak anlatırsa sen de onları canavar olarak görürsün. Bir toplum sana yıllarca kendini mağdur olarak anlatırsa kendi şiddetini savunma zannedersin. Bir toplum sana yıllarca korkmayı öğretirse barış fikri bile sana tehlikeli gelmeye başlar. Attack on Titan'ın dünyasında herkes kendi hikayesine inanır. Marley kendi korkusuna inanır. Zelda kendi acısına inanır. Paradise kendi varoluş mücadelesine inanır. Eren kendi özgürlük fikrine inanır. Ve herkes kendisini haklı gördüğünde savaş kaçınılmaz hale gelir. Attack on Titan'ın en karanlık mesajı bence tam olarak budur. Bir düşmanı yenmek, savaşı bitirmeye yetmez. Çünkü savaş bazen dışarıdaki düşmandan değil, insanın dünyayı anlama biçiminden doğar. Final sahnesinde gördüğümüz şey de aslında tam olarak budur. Titanların gücü ortadan kalkar. Eren ölür.
Eski dünya değişir ama savaş bitmez. Yıllar geçer, şehirler büyür, insanlar yeniden medeniyet kurar ve sonra gökyüzü bir kez daha bombalarla dolar. Bu sahne bize çok acı bir şey söyler. Sorun sadece Titanlar değildir. Sorun sadece Marley değildir. Sorun sadece Elda değildir. Ve sorun insanlığın kendi içindeki bitmeyen çatışma halidir. Animeden uzaklaşıp gerçek dünyaya baktığımızda bu duygu bize hiç de yabancı gelmez. Çünkü insanlık tarihi de neredeyse bunun üzerine kuruludur. İnanç anlatılarında Habil ile Kabil'den beri insan kardeşini bile öldürebilen bir varlık olarak adlandırılır. İlk topluluklardan imparatorluklara, kabile savaşlarından dünya savaşlarına, sınır kavgalarından iç çatışmalara kadar tarih boyunca insan sürekli bir haklılık arayışı içerisinde birbirinin karşısına dikilmiştir. Herkes kendi hikayesinde haklıdır. Herkes kendi acısını daha büyük görür. Herkes kendi kaybını merkeze koyar. Herkes kendi şiddetini savunma ve karşı tarafın şiddetini ise vahşet olarak adlandırır. Ve çoğu zaman tarihi de en çok acı çekenler değil, kazananlar yazar. Attack on Titan'ın rahatsız edici gerçekliği burada yatar. Çünkü seri bize fantastik bir dünya göstermesine rağmen anlattığı şey fazlasıyla gerçektir. İnsanların ayrışması, duvarların arkasında güvende olduklarına inandırılması, bir toplumun başka bir toplumu canavar olarak görmesi, gerçeğin halktan saklanması, korkunun yönetim aracına dönüşmesi, devlerin bile aslında yine insanlar tarafından insanlara karşı kullanılması. Bunların hiçbiri bize tamamen yabancı değildir. Çünkü gerçek dünyada insanlar çoğu zaman kendi duvarlarının arkasında yaşar. Bazen bu duvarlar taştan yapılmaz. Bazen medya olur. Bazen eğitim olur. Bazen tarih kitapları olur. Bazen aileden duyulan cümleler olur. Bazen de biz ve onlar ayrımını sürekli yeniden üreten görünmez sınırlar olur. Attack on Titan bu yüzden yalnızca devlerden korkmamızı istemez. Bize şunu düşündürür. Ya insanlık devleri yense bile kendi içerisinde savaşma arzusunu yenemiyorsa? Eren'in trajedisi tam olarak burada yatar. Çünkü Eren bir anda canavara dönüşmez. Bunu adım adım anlarız. Annesini kaybedişini görürüz. Çocukluğundaki korkuyu görürüz. Öfkesini görürüz. Dünyanın acımasız olduğunu öğrenişini görürüz. Özgürlük arzusunun nasıl büyüdüğünü görürüz. Ve belki de en tehlikeli taraf budur. Eren'i tamamen anlamasak bile onun nasıl bu noktaya geldiğini hissederiz. Ama anlamak, hak vermek değildir. Attack on Titan'ın bizden istediği en zor şeylerden biri de budur. Bir karakterin acısını anlamakla yaptığı şeyi aklamak arasındaki farkı görmek. Eren çocukken özgür olmak ister. Duvarların dışına çıkmak ister. Kendi kaderini seçmek ister. Kimsenin onu yönetmesini istemez. Ama hikaye ilerledikçe Eren'in özgürlük arzusu giderek daha karanlık bir şeye dönüşür. Çünkü özgürlük yalnızca kendi zincirlerini kırmak değildir. Başkalarının varlığını yok ederek elde edilen şey gerçekten özgürlük müdür? Eğer senin özgürlüğün milyonlarca insanın ölümüne bağlıysa bu hala özgürlük müdür? İşte Eren'i bu kadar trajik yapan şey budur. O sadece kötü biri değildir. O sadece kahraman da değildir. Acısını haklılık zanneden insanın neye dönüşebileceğini gösteren en karanlık örneklerden biridir. Kendi halkını kurtarmak isterken dünyanın geri kalanını cehenneme çevirmeyi seçer. Ve bunu yaparken kendisini bir kurtarıcı gibi de görür. Bir zorunluluğu yerine getiren, başka seçeneği kalmamış biri gibi davranır. Ama savaşların en tehlikeli tarafı da zaten buradadır. Hiç kimse kendisini kötü olarak görmez. Herkes kendi şiddetinde bir gerekçe bulur. Herkes kendi yıkımına bir açıklama üretir. Herkes kendi tarafını koruduğunu düşünür. Ve sonunda herkes kendi hikayesinde haklı, başkasının hikayesinde canavar olur. Attack on Titan'ın en güçlü taraflarından biri savaşın yalnızca silahlarla yapılmadığını göstermesidir. Savaş hafızada devam eder, okullarda devam eder, ailelerin çocuklarına anlattığı hikayelerde devam eder. Marşlarda, bayraklarda, mezarlarda ve kahramanlık anlatılarında devam eder. Bir nesil acı çeker. Sonraki nesil o acının hikayesiyle büyür. Sonra
o hikaye öfkeye dönüşür. Öfke intikama dönüşür. İntikam da yeni bir acı üretir. Ve döngü böyle devam eder. Attack on Titan'ın devleri bu yüzden sadece fiziksel canavarlar değildir. Devler geçmişten gelen nefrettir. Devler kuşaktan kuşağa aktarılan travmadır. Devler insanın karşısındakini insan olarak görmekten vazgeçtiği andır. Çünkü birini canavar olarak görmeye başladığında ona yaptığın her şeyi haklı göstermen kolaylaşır. Bu yüzden serideki en karanlık detaylardan biri insanların birbirlerini sürekli isimlerle, kimliklerle, kan bağlarıyla ve geçmiş suçlarla tanımlamasıdır. Sen artık sadece sen değilsindir. Bir ırkın parçasısındır. Bir tarihin mirasçısı, bir suçun devamı, bir intikamın hedefisindir. Attack on Titan bize şunu gösterir. Savaşlar yalnızca silahlarla başlamaz. Önce dil değişir. Sonra bakış değişir. Sonra insan karşısındakini insan olarak görmemeye başlar. Ve bir toplum başka bir toplumu canavar olarak görmeye başladığında yok etme fikri ahlaki bir sorun olmaktan çıkar. Belki de Attack on Titan'ı bu kadar etkileyici yapan şey bize sadece bir anime evreni göstermemesidir. Çünkü aynı savaş duygusunu bazen tarih kitaplarında, bazen filmlerde, bazen romanlarda, bazen de savaş oyunlarında görürüz. Aradaki fark sadece şudur. Birinde savaşı izleriz, birinde okuruz, birinde ise kontrol ettiğimizi sanırız. Savaş oyunları çoğu zaman bize cepheyi, silahları, stratejiyi, zaferi ve yenilgiyi gösterir. Ama Attack on Titan'ın yaptığı şey biraz daha farklı. O bize savaşın sadece nasıl kazanıldığını değil, insanın içinde nasıl büyüdüğünü gösterir. Çünkü bazen savaş ilk kurşun sıkıldığında başlamaz. Bir çocuğa kimden nefret etmesi gerektiği öğretildiğinde başlar. Bir toplum kendi acısını tek gerçek kabul ettiğinde başlar. Bir halk başka bir halkı insan olarak görmeyi bıraktığında başlar. Bir lider korkuyu yönetim aracına dönüştürdüğünde başlar. İşte bu yüzden Attack on Titan'ın savaşı bize uzak gelmez. Çünkü bu hikayeyi farklı kıyafetlerle, farklı bayraklarla, farklı dillerle, farklı çağlarda tekrar tekrar görürüz. Belki de insanlık tarihi biraz da budur. Yeni duvarlar, yeni düşmanlar, yeni kahramanlar, yeni canavarlar ve hep aynı eski korkular. Attack on Titan'ın finalini tamamen mutlu bir son gibi okumak zordur. Çünkü hikaye bize devlerin ortadan kalkmasının savaşın da ortadan kalkacağı anlamına gelmediğini gösterir. Titan gücü bitebilir, Eren ölebilir, kahramanlar yaşlanabilir, yeni şehirler kurulabilir, yeni kuşaklar doğabilir. Ama insanlık aynı düşünce biçimini taşımaya devam ederse savaş geri gelir. Belki başka bir bayrakla, belki başka bir ideolojiyle, belki başka bir düşman adıyla ama geri gelir. Attack on Titan'ın en karanlık mesajı bence de tam olarak budur. Bir düşmanı yenmek savaşı bitirmeye yetmez. Çünkü savaş bazen dışarıdaki düşmandan değil, insanın dünyayı anlama biçiminden doğar. Eren'in trajedisi de burada yatar. O özgür olmak isterken aslında kendi öfkesinin ve gördüğü geleceğin tutsağına dönüşür. Kendi halkını kurtarmak isterken dünyanın geri kalanını yok etmeyi göze alır. Ve belki de en acı taraf şudur. Biz Eren'i tamamen reddedemeyiz. Çünkü onun acısını görürüz, korkusunu görürüz, sevdiklerini koruma isteğini görürüz, içinde büyüyen çaresizliği görürüz. Ama tam da bu yüzden Attack on Titan bize çok zor bir şey söyler. Canavarlar her zaman dışarıdan gelmez. Bazen onları biz yaratırız. Bazen onları biz besleriz. Bazen de özgürlük dediğimiz şeyin peşinden giderken kendimiz bir canavara dönüşürüz. Bu yüzden Attack on Titan aslında devler hakkında değildir. Devler sadece bir semboldür. Asıl hikaye insanın korkuyla, acıyla, intikamla ve güçle karşılaştığında neye dönüşebileceğidir. Ve serinin bize bıraktığı en rahatsız edici soru belki de şudur. Eğer herkes kendi acısını gerekçe göstererek savaşırsa bu döngüyü kim kıracak? Çünkü Attack on Titan'ın dünyasında savaş hiçbir zaman tam anlamıyla bitmez. Sadece bir süreliğine susar. Sonra yeni çocuklar doğar. Yeni hikayeler anlatılır, yeni düşmanlar gösterilir ve duvarlar örülür. Ve insanlık devleri yendiğini sanarken
aslında kendi içindeki devi büyütmeye devam eder. Belki de bu yüzden Attack on Titan bu kadar unutulmazdır. Çünkü bize sadece fantastik bir dünyanın trajedisini anlatmaz. Bize çok daha rahatsız edici bir şey söyler. Asıl canavar bazen duvarların dışında değildir. Bazen insanın ta kendisidir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Eren haklı mıydı? Yorumlarda buluşalım.